Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Asay Çalışkan. Uzun süredir video paylaşımı yapamamıştım. Yani kısa bir short videolar paylaşıyorum ama uzun YouTube videoları paylaşmayalı bayağı zaman oldu. Açılışı anahtarlıkla yapmak istedim. Şöyle küçük tatlı hayalet anahtarlıklar yapacağız. Biliyorsunuz ki örgüler için örgücüler için en yoğun olan zaman dilimi yılbaşı ve Cadılar Bayramı kısmı oluyor. Şimdi Ekim'in sonunda yabancıların özellikle kutladığı Cadılar Bayramı'na ben de anahtarlık serisi hazırladım. Bunun yapımını sizlerle bu hafta içerisinde her gün bir tane olmak şartıyla paylaşacağım. İlk açılışımı şöyle hayaletle yapmak istedim. Yakından da göstereyim. Gerçekten çok tatlı oldu. Rahat böyle 10-15 dakikada işleyebileceğiniz bir anahtarlık oldu. Çok tatlı. Ben bakıp çok seviyorum. Umarım sizler de çok seversiniz. Şimdi hazırsanız malzemeleri tanıtıp sonra yapımına geçelim. Evet, şimdi yapımına başlayalım arkadaşlar. İlk olarak hayalet olan anahtarlarımızı yapacağız. Malzemelerimiz 6 milim göz kullanacağım. Koton ip kullanacağım, beyaz renk. Ve bir miktar da şurada burun işlemesi için siyah ipe ihtiyacımız olacak. Benim ipim için tığ numaram 2 milim. İğnemize ihtiyacımız olacak. Ve bir de el yapımıza. İsterseniz ilk etapta izleyip arkadaşlar tarif kısmını yazabilirsiniz. Şimdi hemen başlayalım. İlmek belirlemek için ben şöyle bir ip kullanacağım. Elinizde böyle ilmek belirleyici varsa onu da kullanabilirsiniz. Olarak sihirli halkamızı yapacağız. Şu şekilde yapıyorum ben. 2 kere sardım. Asla hiç açılmıyor halka. Bir tane zincirimi çek. Şuradan üstten batıyorum. İpimi alıyorum ve bir zincirimi çekiyorum. Şimdi tekrar halkanın içine batıyorum. Ben çapraz sık iğne işleyeceğim arkadaşlar. Sizler isterseniz şu şekilde düz de alabilirsiniz. Ben çapraz işliyorum. O yüzden ipimi üstten alıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6. Parmağımdan çıkartıyorum. Ben ipimi yanlış seçmişim. Katlarına ayrılan bir ip işlemesi, o yüzden biraz zor oldu benim için. Sizler normal pamuk iplerden tercih edebilirsiniz. Daha rahat olur işlemesi. Şimdi orta kısmı sıktım. İlk yaptığımın içine batacağım. Biraz sık olduğu için biraz zorlanacağım arkadaşlar. Evet. Aldım ipimi. Aynı yere bir sık iğne yaptım. Tekrar aynı yere batıyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. Şu ipimi de şöyle yürüteceğim. İkinciye batıyorum. Yine aynı yere battım. Yani her sık iğnenin içerisine çift batıyoruz. Daha önce amigurumi çalışan arkadaşlarım zaten bilirler. Bu sırada bütün 6 sık iğnenin içerisine çift batıyoruz. Beş ve 6. Şimdi şurada kısa ipimi keseceğim. Ve ilmek belirleyici olarak ipimi yerleştireceğim. Pardon. İlk yaptığım sık iğneye batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Yanındaki sık iğneye çift batıyorum. Yani bir tane tek, diğerine çift batıyoruz. Bir tek, bir çift.
Böylelikle şu ilmek belirlediğim yere gelene kadar devam edin. Toplamda 18 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi sıra sonuna geldim. İlk yaptığım sık iğnenin içerisine şimdi şu ipimi arkaya atıyorum. İlk yaptığım bu ipi yanlışlıkla işlemeyin arkadaşlar. Bu arada bunu sonradan çekip çıkartacağız. Eğer benim gibi ip kullanıyorsanız. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Onun yanındakine çift sık iğne yapıyorum. Bir, iki tek, üçüncüye çift batıyorum. Bir, iki tek, üçüncüye çift batıyorum. Bu şekilde de sıra sonuna geleceğiz. Evet, yaptım geldim. Şimdi ipimi öne alıyorum şöyle. İlk yaptığım sık iğneye batıyorum. 1 2 3 tane tek yaptım. Dördüncüye çift batıyorum. 1 2 3 ve çift. Şu bir önceki sırada arkadaşlar 24 tane sık iğnemiz olması gerekiyordu. Şimdi bu 3 tek bir çift yaptığımız sırada da 30 tane sık iğnemiz olması gerekiyor. 3 sık iğne bir çift yaparaktan sıra sonuna kadar gelelim. Evet, geldim. 3 tek bir çift yaptık. 30 tane sık iğnemiz oldu. Artık arttırmalarımız bitti arkadaşlar. Bundan sonra düz bir şekilde öreceğiz. Böyle her ilmeğe bir tane sık iğne yaparak devam edeceğiz. Her sık iğneye bir tane batacağız. Sıra sonuna kadar geldiğimizde bir sıra düz örmüş olacağız arkadaşlar. Yani toplam 30 sık iğneyi işlediğimizde bir sıra düz örmüş olacağız. Bu şekilde arkadaşlar toplamda 12 sıra boyunca düz örgü öreceğiz. Şu anki işlediğimiz sıralar hali arkadaşlar. Şimdi ben 8. sıraya gelene kadar 9. sıraya gelene kadar düz öreceğim. Sonra beraber gözleri takalım. Devam edelim işlemeye. Toplamda ama düz sıramız 12 olacak. Şimdi şu gözleri takalım. Sonradan takmak zor oluyor çünkü. Ben 8. sıraya geldikten sonra beraber gözleri takalım. Evet arkadaşlar, şimdi geldim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sıra, toplamda 10 sıra işledim ve gözümü takacağım. Gözlerimi 8. ve 9. sıralar arasına takacağım. Şöyle arka kısım burası, şöyle ortalayayım. Şöyle ilk gözümü şuradan takıyorum. İkinci gözümü de gözü taktıktan sonra arkadaşlar arada 4 ilmek kalacak şekilde takacağız. Yani şimdi bu gözümü taktım. Aradan 1 2 3 4. sık iğne, yani şuraya takmam lazım. Toplam 5 tane sık iğne bırakmam lazım. Çünkü 5. sık iğne gözümün altında kalacak. O yüzden arada 4 tane kalacak şekilde ayarlıyorum. Hemen şuradan tekrar bakacağım. Evet. İkinci gözümü de takıyorum. Normalde gözün arkasını yakıyorum arkadaşlar, ama bu örgü tamamen bembeyaz olduğu için çok riske atmak istemiyorum. Zaten bir anahtarlık. Eğer bebeklerin oynayacağı bir oyuncak olsa gözün arkasını yakıyorum. Biraz geçirmek zor olacak.
Evet, taktım. Kilitlerini de taktım. Şimdi devam edeceğim. Düz sık iğnelerimi örmeye. Dediğim gibi toplamda 12 sıra boyunca düz. Evet, toplamda 12 sıra düz ördüm. Şimdi 12. sıramda arkadaşlar burada bir model yapacağız. Bunun için sık iğnemde şöyle 2 tane kanat var. Görüyorsunuz. Bu kanatlardan tek olanı alacağım. Şu ipimi yine bu tarafa atacağım. Tek kanada ipimi tığıma ip dolayarak yapacağım. Şu tek kanadın içerisine batıyorum. İpimi alıyorum. Bir tane ikili trabzanı yapacağım. Tekrar tek kanat olarak devam ediyorum. İkinci sık trabzan, tekrar aynı yere, üçüncü trabzan. Arada bir tane sık iğne atlıyorum. İkincisinin tek kanadına batıp bir sık iğne yapıyorum. Tekrar tığıma ip doluyorum. Bir tane atlayıp ikincinin tek kanadını alıyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Bir tane sık iğne atlıyorum. İkinciye sık iğne yapıyorum. Bu sırada hep şu tek kanadı alacağız arkadaşlar. Şu bir atlayacağız. Bakın şöyle tek kanat, diğer kanat arkada kalacak. Bir tane atlıyorum. Ve 1 2 ve 3. Daha sonra bir tane atlıyorum. İkinci de tek kanadını alıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Bir tane atlıyorum. İkincinin tek kanadını alıp 3 tane ikili trabzan örüyorum. Bir tanesini atlıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar şöyle bir kenar oyası gibi işlememiz lazım. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyor. Evet, sondan bir öncekine yine 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum ve hemen ilk yaptığımın dibine şu şekilde batacağım. Bir tane zincirimi çekeceğim arkadaşlar. Bu sırada ön taraftakileri işlemiştik. Şimdi arka taraftaki ilmekleri işleyeceğiz. Şurada ipimi birazcık uzattım. Bakın iç tarafta kalan o diğer tek kanadı işleyeceğiz. İsterseniz ipinizi kesip burada tekrardan bağlayabilirsiniz. Ya da benim gibi devam edebilirsiniz. 2 3 sık iğne ördüm. Dördüncü ve beşinci sık iğneyi birlikte işleyeceğim. 4'ü aldım. Duruyor tığımda. 5'i de alıyorum. Duruyor tığımda. Ve ikisini birden işliyorum. Yani 3 tane sık iğne işleyip bir tane eksiltme yapacağız. 3 tane işledim. Şimdi dördüncüdeyim. 4'ü aldım. Tığımda duruyor. Ve 5'i de aldım, beraber işliyorum. Bir kere daha 1 2 3 4'ü aldım. 5'i de aldım. Beraber işliyorum. Bu şekilde. Şimdi bu sırada arkadaşlar biraz içinde elyafla doldurmamız gerekiyor. Evet, sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar. Şimdi burada biraz daha elyaf dolduracağım.
Her eksiltmeden sonra biraz daha doldurabilirsiniz. Şimdi devam ediyorum. Şöyle ilk yaptığım sık iğneye batıyorum. 1, yanındakine batıyorum. 2 ve daha sonra 3 ile 4'ü birlikte işliyorum. Yani bu sırada da arkadaşlar 2 sık iğne, 1 eksilt yapacağız. 1, 2 ve eksilt. 1, 2 ve eksilt. Evet. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi devam ediyorum. Yeni sıradayım ve bir sık iğne örüyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Yani 3'ü ve 4'ü, pardon 2 ve 3'ü birlikte işliyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. İkinci ve üçüncü sık iğneyi birlikte işliyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet, geldim sıra sonuna arkadaşlar. Şimdi burada tekrar birazcık elyaf dolduracağız. Son artık. Çünkü şimdi devam edelim. Bu sırada her sık iğneyi birlikte öreceğiz arkadaşlar. Yani ilk sık iğneyi aldım. Yanındakini de alıyorum ve beraber örüyorum. Bu şekilde şu an zaten 12 tane sık iğnemiz var. Toplamda 6 tane sık iğnemiz kalmış olacak. Evet. Şimdi ipimizi biraz uzun bırakıyoruz. Bu ipimi de çekiyorum. Daha sonra bir iğne yardımıyla şimdi bütün ilmeklerimi toplayacağım ve toplamaya başlıyorum. Bakın, sık iğnelerimin tepesine batıyorum. Her birine batıyorum ve bu şekildeyken çekiyorum. İpimi sıktım. Daha sonra şöyle biraz içinden yürüteceğim ipimi. Ve sabitleyeceğiz. Şöyle bir yerden çıkalım. İpimizi keselim. Gözükmeyebiliyor gördüğünüz gibi. Şimdi hemen burun işlemesi yapalım. Şimdi şöyle elimize şöyle bir şekil verelim. Arka taraftan şöyle yandan da olabilir. Batıyorum. Şöyle orta yere battım. Hatta bir tık şuradan bakıyorum. Aynen burası iyi. Şu ipimi tamamen çekmiyorum. İpim burada kalıyor birazı. Şöyle
bir sıra altından battım. İlk battığım yerden çıkıyorum. Aynısını bir kere daha yapacağım. Batacağım buradan ama üstten çıkmayacağım. İpimi ilk girdiğim yerden çıkacağım. Şöyle tığla düzeltelim. Şimdi burada iki ucuna düğüm yapıyorum. Çok sıkarsanız burası çok büzüşür. Evet. Daha sonra ipimi kesiyorum ve buradaki bu ipi iğne makasın ucuyla çok dikkatli bir şekilde ilmeklerin arasından geçiriyorum. Bakın çok temiz de oldu. Şöyle anahtarlıklarımız var. Bunları şu tepe kısmından dikebiliriz. Şöyle hemen göstereceğim. Şuradan bak. Yine ipim ucu burada. Tekrar batıyorum. İlk ipimin olduğu yerden bakın sağlam oldu. Yine burada da düğüm atıyorum. Bir ve iki. İpimi kesiyorum ve içeriye gönderiyorum. Evet. Böylelikle anahtarımız hazır. Tam bir Cadılar Bayramı konseptinde oldu arkadaşlar. Minik minik hayaletlerimiz hazırlar. Bunun da yine göz işlemi, burun işlemesini yapacağım. Çok tatlı oldular. Umarım sizler de çok beğenirsiniz. Videomu sonuna kadar izlediyseniz eğer kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Ve videom hakkında yorum yapmak isterseniz lütfen aşağıya yorumlarınızı bırakın. Bunun için de çok sevinirim. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.